Burası New York, Christopher Street üzerindeki Stonewall Barı. Bir zamanlar LGBT'lerin buluşma ve eğlenme noktasıydı. Polis buraya başka barlara yapmadığı şekilde büyük baskınlar düzenliyor, keyfi şiddet uyguluyor, mekan sahiplerini rüşvete bağlıyordu. 28 Haziran 1969'daki büyük polis baskınının ardından LGBTİ topluluğu gösteri ve eylemler düzenlemeye başladı. Ayaklanmalar büyüdü, yıllar içerisinde etkisi tüm dünyaya yayıldı. Bugün ayaklanmanın yıl dönümünde dünyanın her yerinde Pride March yani onur yürüyüşleri düzenleniyor. Türkiye'de kamusal alanda bu yürüyüşlerin ilki 2003 yılında gerçekleşti. 20 kişiyle. 2013'te aynı yürüyüş 100.000 kişiyle yapılacaktı. 2003'te 20-30 kişiyle yapılabilen bir yürüyüş nasıl 10 yılda 100.000 kişinin katıldığı bir şeye dönüştü? Stonewall ayaklanmalarının yıl dönümü uzun yıllar Christopher Street Day olarak kutlanıyor. Zamanla yerini Pride ismi alıyor. Sadece yürüyüşle de sınırlı değil, aynı hafta içerisinde çok sayıda bilgilendirici toplantı, parti gibi etkinlikler de düzenleniyor. Pride kelimesi temel bir öz saygı, insanlık onuru anlamlarını taşıyor. Türkçe'ye de onur şeklinde çevrilmiş. LGBT'ye ya da eşcinsellere siz onursuzsunuz, siz aşağılık canlılarsınız'a karşı bir tepki olarak çıkmış. Hayır, biz eşcinseliz ve de onursuz insanlar değiliz demek adına ilk Pride kullanıla gelmiş. 80'ler Türkiye'de LGBT'lerin bir toplumsal hareket olarak ortaya çıktığı ve ilk kez sokak eylemleri yaptığı dönem. İlk eylemler daha çok transların yaşadığı sorunlar üzerine. Çok yoğun polis baskıları olmaya başlamıştı. Transların evleri basılıyordu, kapıları kırılıyordu. Ayaklarından kelepçelenerek gözaltına alınıyorlardı. Karakolda işkenceler vardı. İşte ona karşılık bir toplantı yaptık translarla ve açlık grevi kararı aldık. Ve 87 yılının Nisan ortalarında açlık grevine başladık. Gezi Parkı'nda gerçekleşen açlık grevi hem iç hem dış basında geniş yer buldu. Eyleme Türkan Şoray, Rıfat Ilgaz, Hale Soygazi gibi ünlüler bizzat ziyaret ederek destek verdi. 80'lerden itibaren Türkiye'deki LGBT'liler küçük toplantılarda bir araya gelmeye başlıyor. 90'ların ortalarına doğru bu toplanmaların sayısı artıyor. Dünyanın her yerinde olduğu gibi azınlıklar şeye yönelirler. Merkeze, büyük şehirlerin merkezi, ana arterlere, eylemlere, politikaya, sivil topluma yönelirler. Bu birbirini bulma yoludur, ilişkileri tazeleme yoludur. Öbür türlü yaşayamayız zaten birbirimiz olmadan. 93 yılında Türkiye'de ilk kez bir Christopher Street Day etkinliği düzenlenmek istendi. Bunun mümkün olmasını sağlayan kişilerden biri Heribert. Heribert, Almanya'da sosyal bilimler eğitimini tamamlıyor, kültürler arası diyalog kurmak gibi bir arzusu ve Türkiye'ye özel bir ilgisi var. Türkiye'ye geldiğinde burada yeni oluşmaya başlayan eşcinsel hareketiyle tanışıyor. Christopher Street Day etkinliklerini İstanbul'da da yapma fikri ortaya çıkıyor. Etkinlikler cinsel özgürlük etkinlikleri başlığıyla duyuruluyor. Aklımıza bugün gelen onur yürüyüşleri gibi bir etkinlik değil, bir dizi bilgilendirme, ön yargıları kırma odaklı panel ve konuşmalar şeklinde planlanmış. Heribert'in önerisiyle Almanya'dan da konuşmacı ve katılımcılar çağrılıyor. Ardından da Bulutsuzluk Özlemi küçük bir konser verecek. Ama bu plan gazetelerde bambaşka bir şekilde yansıtıldı. Sanki dünyanın farklı yerlerinden gelen eşcinseller büyük bir isyan başlatacakmış gibi. Bunun üzerine valilik bir gün kala etkinliği yasakladı. Etkinlikten önceki gece katılımcıların evleri basıldı, yurt dışından gelenler apar topar sınır dışı edildi. O Berlin'den gelen insanlar da sonra bulmuşlar, beni de aramışlar yardım etmek için. Ben olaya çok güvenmediğim için insan haklarının bizim daha önce sağladığı avukatlara haber verdik. Sonra geceleyin beni başka bir yerde sakladı. O zaman Blutsuz Özlem bana sahip çıktı. Resmen serüven gibi oldu. Ki yani o gece polis evime baskın yapmış, makine tüfekle girmişler. Orada oturduğum arkadaşımla tutuklamışlar. İlk Onur Haftası girişimi bu şekilde sonlandı. Bir korku anlaşılır bir şekilde ve bir sinme dönemi oluyor kısa bir süre. Fakat arkasından buna ön ayak olan insanlar bir araya geliyor, LGBT artılar ve bir örgüt kuruyorlar. Bu örgüt Lambda İstanbul. 93 yılındaki ilk Onur Haftası denemesinden hemen sonra kuruldu. O zamandan itibaren her yıl Onur Haftalarında kapalı mekan etkinlikleri yapmayı sürdürdü. Bu etkinlikler bir süre pek de dikkat çekmeyecek bir şekilde sürdü. 2003'e kadar. 2003 yılında Türkiye'de ilk kez bir onur yürüyüşü gerçekleşti. Deniz ve Öner o yıl İstiklal Caddesi'nde yürüyen 20 kişiden ikisi. 20 kişi kadar olduğumuzu hatırlıyorum. Beraber Mis Sokağı kadar yürüyoruz. Ürkek bir şekilde elimizde işte Lambda'nın pankartı. Üzerimizde tişörtler, koyunlu
gökkuşaklı tişörtler yürüyoruz. Deniz basın açıklamasını okuyor. Bir defa bu kadar ciddi alınacağımızı düşünmemiştim ben. Çünkü bütün ana haber bültenlerinde ve bütün gazetelerde çıkınca benim ailem ve 7 sülalem öyle öğrenmiş oldu. Güzel, bu da güzel. Bunu da gururla anlatıyorum. 2003'te başlayan yürüyüşün devamı sonraki yıllarda da geliyor. Başlarda az kişi yürüyor. İnsanlar tanınmaktan korkuyor. Gözlük, şapka, maskelerle katılıyor. Bu da hoştu. Çünkü bazen de şu oluyordu. Şapka gözlükle ya da kenardan geliyorken bir şey sonra yemişim ailesini deyip böyle aramıza dalarak en fazla o bağırıyordu. En büyük sloganı o atıyordu mesela falan. 2007 yılında görünürlüğün biraz artmasıyla Lambda İstanbul'a kapatma davası açıldı. Medyada o kadar çok yer aldı ki o dönem bilmeyen de, LGBT'nin ne olduğunu bilmeyen de, işte eşcinsel hareketi deniyordu o zaman, onu bilmeyen de, Lambda'yı duymayan da duymuş oldu. Çünkü gazetelerde çarşaf Lambda İstanbul kapanıyor. Bu dava kamuoyunda büyük tepki çekti. Aynı yıl düzenlenen onur yürüyüşüne katılımda bir sıçramaya neden oldu. Bir anda İstiklal'deki yürüyüş 2000 kişiye ulaştı. İlerleyen yıllarda çocuklarının maruz kaldığı dışlanma ve ihlallere karşı LGBT'lerin anneleri babaları da yürümeye başladı. 2010 yılında Onur Haftası içerisinde gerçekleşmek üzere ilk kez trans onur yürüyüşü de yapıldı. Trans insanların sorunlarını gösterilmek adına bir trans onur yürüyüşü de organize ettik. Gümbür geçti. Diz kapaklarım o kadar çok titriyordu ki neredeyse ses çıkacaktı o diz kapaklarından. O kadar heyecanlıydım. Hiç tahmin etmeyen biz 20 kişi de olsa yürüyeceğiz diye göze almıştık, yani dernekten duyurumuzu yaptık. İnanılmaz kalabalık geçti. Bir sürü tahmin bile etmediğim gruptan, dernek, yapı, sosyal politika vesaireden dayanışma gördük. Çok da coşkulu geçti. 2013 yılında Türkiye'de çoğu toplumsal hareketi derinden etkileyen bir şey oldu. Gezi Parkı protestoları. Eylemlerin ilk günlerinde parkta az sayıda kişi vardı. Bunlardan bir kısmı da LGBTİ aktivistleriydi. Birkaç gün sonra polis buraya sert bir şekilde saldırdı. Saldırı sonrası İstanbul'un, hatta Türkiye'nin her yerinden çok sayıda insan Gezi Parkı'na akın etti. Yani o direnişin, o büyük direniş o anda başlamış oldu. Ve tabii ki LGBT artılar başı çeken gruplardan bir tanesiydi. Gezi'de dediler ki bize mesela en çok sorulan soru, nasıl bu kadar organize oluyorsunuz? Yahu nasıl olmayalım? Yani hani geçmişten gelen o direnme pratiklerini travestilerin, özellikle travestilerin diyeceğim, öyle dedikleri için zamanında, onların o direnme pratiklerini, ki çok şey borçluyuz, hareketin en borçlu olduğu şeydir ve dinamizmini aldığı yerdir bana kalırsa. LGBTİ hareketi Gezi Parkı'nda o güne kadar iletişim kurmasının mümkün olmadığı, toplumun çok farklı kesimlerinden gruplarla temas etme imkanı buldu. Parktaki mutfağı kurdu, bugün hala unutulmayan sloganlar üretti. Bu ilk "Neredesin aşkım, buradayım aşkım" sloganın atıldığı günü hatırlıyorum. Lanet gitsin. Şeydeydik o sırada, yani hani Gezi'deydik. Gezi'de atıldı ilk slogan. Ve ilk attırdım, yani hani o videoyu da geçen biri göndermişti. Bu şeyi Boysan'la beraberdik o sırada, işte toprağına gitsin diyeyim şimdilik. İşte bu, ve hani böyle slogan denemesi yapıyorduk falan bir taraftan da. Gezi protestolarının etkisi ay sonunda gerçekleşen onur yürüyüşüne de yansıdı. 2013 yılında o güne kadarki en büyük onur yürüyüşü yaklaşık 100.000 kişilik bir katılımla gerçekleşti. Özgürlük, dayanışma, mücadele, aşk. Yakalanan dinamik sonraki yılda kaybedilmedi. 2014'te bu sayının bile üzerine çıkıldı. İlmek ilmek bunlar her yıl inatla, sabırla yapılmamış olsaydı ve tabii hem onur haftaları hem diğer bütün çalışmalar, Gezi'deki o büyük sıçramaya gelemeyecektik, kavuşamayacaktık. LGBT hareketi artık kitlesel bir harekete dönüşmüştü. Toplumun her kesiminden destekçi bulabiliyordu. İstediğinde İstiklal Caddesi'ne 100.000 kişi dökebiliyordu. Artık bir sosyal dinamik olarak, yani sendikal hareket gibi, kadın hareketi gibi, Kürt hareketi gibi, artık bu da bir sosyal dinamik. Hareketin bu kadar büyümesinin tabii başka bir sonucu da var.
2015 yılında 12 yıldır barışçıl şekilde gerçekleşen eyleme polis bayağı sert müdahale etti. Benzeri organizasyon son yıllarda aynı yerde büyük bir güvenlik sorunu yaşanmadan düzenlenebiliyordu. Ancak valilik emriyle polis bu kez grubun Taksim Meydanı'na çıkışına izin vermedi. Çünkü ben bayrak taşıyorduk o gün. Çok büyük bir bayrak vardı. En ön safhada bendim. İşte avukatımız vardı, Levent ve başka arkadaşlar vardı. Sakin sakin pazarlık yapılıyordu. İşte emniyetim aradı. Vali bir kararı bu. Kimi arasak? Ama böyle bir şey yoktu falan filan. Yani sakin sakin konuşurken birdenbire plastik mermileri böyle patır 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 havalarda uçuyordu plastik mermiler. 2016 yılında LGBTİ hareketi eylemlerinde yeni bir strateji geliştirdi. Çünkü bu yıl valilik hem yürüyüşü hem basın açıklaması yapılmasını yasakladı. Öyle mi dedik biz de? LGBT bunu yer mi? Yok. 15 tane basın açıklaması koyduk. Tam 15 tane, birini ben okudum. Polisin hangi tarafa koşturup kimi yakalayacağı konusunda asla şey olamaması, yani Onur Haftası komisyonu o akşam yürüyüşten bir gece evvel dağılıyoruz arkadaşlar dediler. 15 ayrı yere basın açıklaması koyduk. Dünyanın en iyi Pride'ıydı. Dünyanın en iyi eylemiydi. Bütün Beyoğlu Lubunyalarla doluydu. Keşke beraber yürüsek, keşke bu kadar tantana olmasa, başka bir formatta da kutlasak da diyebilirdik. Ama bu da tarihe bir nottur. Yani bu da bu topraklarda bu zeka, bu eğlenmelik yaşandı. Artık LGBTİ artılar için görünür olmanın tek yolu meydanlarda büyük kalabalıklar toplamak değil. İstiklal'in sadece bir yerinde gökkuşağı bayrağı açmak değil, İstiklal'in 10 yerinde birden gökkuşağı bayrağı açıp Beyoğlu'nun 20 yerinde birden basın açıklaması okunur. Çünkü varız, her yerdeyiz. Böyle gerçekten beni şımartan bir şey de oldu o. İzin mi vermediler? Dağılıyoruz kardeşim diyecek duruma geldik. Yani bu yıl bence yine dağılacağız. Yine her köşe başında, her sokağa tutmuş olarak yine basın açıklamamızı yapacağız. Yine birbirimize sarılacağız. Yine halayımızı çekeceğiz. Parklara gideriz. Maçka'da halayımızı çekeriz. Mis Sokağa gideriz. TomTom'a geliriz. Dağılırız.